Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to Rohan videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu sunucumuzun kaçıncı günü? Salı, üçüncü gün arkadaşlar. Şimdi biraz tabi duraklamak zorunda kaldık çünkü toprak sınırı var. Topraklar bitti. Farmdayız. 36 level olabildik ancak millet zaten 40 oldu. Hatta ilk 139 aynen. Biz 3 level geri kaldık ne yazık ki ama sıkıntı yok. Şimdi ben gene de farmımız iyi yani. T3'leri falan açtık yani şu an için 4 enerji burada var. Bir tane tüp bassam 8 olacak. Yani nereden baksanız her biri 40k'dan 400k desen aynen 37 level olacağım yani. Şu an ejderhaya gidiyorum göreve. Videomuzun da başlığında görmüş olduğunuz gibi bu benim şu anda 3. günüm. Farmım iyi. Kereste'de 40k'yı gördük. Cevher'de problem yaşıyoruz. Ona da güzel bir atölye çektik. 3k yapacağız bu şeyi. Oyun başında iş görüyor atölye çünkü toprak sıkıntısı var. Her yerden bulamıyorsunuz. Yani bunun yerine örnek veriyorum. Şimdi burada mesela ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane toprağı alıp kullanmışım. 8 topraktan zaten ben onun yerine cevher koymuş olsam 800 yapar. Ne yapar? Her biri 16, 32, 32 daha koysan yani 6400 alacakken kaynak 2400 aldık. Hiç çoktan iyidir yani. Daha sonra siler yerine normal toprak alırız. Ama etkili bir çözüm yani oyun başında iş yapıyor arkadaşlar. Oyun sonu değiştirilebilir. Şimdi arkadaşlar size anlatmak istediğimiz video şu. Oyun başında nasıl oynamalıyız? Oyun başında farmı nasıl yapmalıyız? XP nasıl kasmalıyız? Yani bunlar önemli. Zaten oyunu profesyonel anlamda oynayan birçok arkadaş var. Yani bu konuyu pek fazla önemsemeyen muhakkak olacaktır ama hala oyun başı ana komutanlarla XP kasmayıp farm yapıp geri kalanlar oluyor ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum bunu. Buna çözüm üretmek için ne yapmamız lazım? Tabii ki de bu videoyu izlememiz lazım. Şimdi arkadaşlar farz edelim ki 8 tane komutanınız var. Tamam mı? 8 tane komutan var. Oynayacağınız. Şimdi mesela ben de Gandalf, Gil-galad, Gimli, Dain, işte Faramir, Galadriel, Ak-Gandalf, Aragorn'u yapmışım. İşte şu Galadriel'in yerine aslında Isildur olması lazımdı da onu burada bıraktık. Daha sonra yüzük gücüyle değiştiririz. Şimdi biz asıl komutanlarımızla sürekli ne yapıyoruz? Çete kesiyoruz. Yani oyuna başladığımız zaman çetelere geliyoruz arkadaşlar. Şurada altılık çeteler var. Bu altılık çetelerle kasmaya başlıyorsunuz. İkili ikili. Sonra üçüncüye dönüyor zaten. Birkaç yükseltme yaptığınız zaman kışla bölümünü yükselttiğiniz zaman orada ordu diziliş miktarını size veriyor. Ana komutanlarınızda ve gold itemlerinizde başlıyorsunuz çete kesmeye. Sadece çete kesiyorsunuz. Sonra diğer komutanlarınızda artık ekibinizi kimle kurdunuz bilmiyorum. Onunla da işte ben mesela başlangıçta Gil-galad, Gimli yaptım. Hemen daha sonra kışlayı yükseltince Gandalf'ı takıma aldım. Dain dışarıda kaldı. Dain dışarıda kalınca ne yaptım? Onu T11 seviyeye, kışlayı 11'e kadar getirmem lazım. O süre zarfına kadar onu diğer ekipte farm'a aldım ki en azından atak olarak vursun diye. Orada kullandım. Orada da işte Beyaz Gandalf, Galadriel, Gimli yaptım. En azından dedim bir support olsun, bir tane destek olsun, bir de saldırı olsun hiç yoktansa. Bunların seriden işte 3'lük, 4'lük, 5'lik arazilerle başladık kasmaya. Akabinde biz çetemizi kasmaya başladık. Şimdi diyeceksiniz ki farmda geri kalacağız. Misal yani ben asıl askerlerimle yani gold itemli askerlerimle kasamazsam farmda geri kalacağım diyorsunuz. Öyle olmuyor. Niçin? Çünkü siz mesela oyuna başladınız. Sezon salı günü sabah başladı. Ben öğlen girdim oyuna. Saat 2.30-3 gibi. 4-5 saat kaybım oldu. 1 saatlik zaman diliminde free exp yaptık. Daha sonrasında da komutanların levelleri 17, 18, 19, 20'lere geldiği zaman mesela görevlerde diyor ki işte altılık arazi var 3 tane. Ya öteki komutanlar alamayacağı için altılık araziyi çünkü ezik seviyedeler. Hem de 20 level görevini de hemen aşmış oluyorsunuz.
Sezonluk görevlerdeki. Hemen oradan 3 tane altılık alıyorsunuz. Exp haricinde. Maksat görevler atlasın diye. Sonra farm'a devam. Zaten komutanlar 21-22 oluyor. İşte 30 level şeyler açıyor. Çeteler açılıyor. İşte 35 leveller açılıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ondan sonra gene chapter üzerinden akşam saatlerinde artık komutanlarınız 22-23 olduğu zaman 3 komutan aynı gün kışlayı yapabilirseniz 4. komutanı dahil edersiniz. Yapamazsanız aynı gün kışlayı dahil edemezseniz 3 komutanlar rahatlık bir şekilde 8 alıyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat. Şimdi sahipsiz arazi diyelim. Bilmiyorum var mı kaldı mı? 3 gün önceki raporları gösteriyor mu bilmiyorum ama çok fazla arazi aldığımız için ne kadar geriye dönük gidebileceğini görmek istiyorum. Aynen bak mesela burada başlamışım. Isildur'la başlamışım. Daha sonra Isildur'u iptal etmişim. Şimdi arkadaşlar mesela bak dediğim gibi 14 seviyede gitmişim 6'lık arazi almışım. Daha sonra bak hep yan komutanlar. Sonra gitmişim 6'lık arazi almışım. 15 levelde. Farmımızı yapmışız muhtemelen. Şu anda 6'lık arazilere kadar hala 20 leveldeyim. 6'lık arazi almışım. Görev için. Sonra 8'lik açılmış olabilir. 24 levelde ilk 8'liğe vurmuşum. Tarihe bakalım. 09-23 yani 9. ayın 23'ü. Yani ne zaman? Bizim sunucumuzun açıldığı gün. 15 UTC'de. Sonra devam etmişim. Aynı gün için bakıyoruz bunlara. İkinci 8'liği almışım. Güzel. Yani en azından bir zararı yok. Yani aynı gün içinde bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın 23 şu anda 7'lik arazilerle diğerlerini vurmuşum herhalde büyük ihtimal. 22 miydi 23 müydü? 23'üydü aynen. Çünkü 24'üne bir gelin bir. 20.09 23 23 23 23. Bak 24'üne gelmişim. Sabahleyin 8'lik vurmaya başlamışım. Yan komutanlarla item değiştirerek. Çift takım kurmuşum kendime. Kendimden tereddüt ettim bir anda şu anda. Yani bir gün önceki komutanlarla bir gün sonra ayın 24'ünde kasmışım. Şu tarihe bir bakın hele ya. Kafam karıştı anasını satayım. Tamam doğru işte 23'ü pardon 22'si mi açılmıştı sezon? He doğru bu 24'ü. Tarihleri karıştırdım bir dakika. Sezon 23'ünde açılmış. 23.09.2025'te açılmış. Aynen. Çarşamba günü açılmış. Yo. Lan bu Nisan ayıymış lan. Ulan arkadaş. 2025. Öteki telefondan takmaya bakıyorum. Şu anda kafam karıştı. Aynen Eylül. Tamam. Buldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın sonra devam edelim. Bakın tarihlerle gösteriyorum ki durum kanıtlayıcı olsun diye. İlk günü 23'ü. 23'ünün akşamına bakalım. Bak başka ekipler de vurmuşum. 4. 5. ekip Armen falan yapmışım. Gene 7'lik vurmuşum. İlk günü son dakika 10'luk almış mıyız onu merak ediyorum. Yok ilk günü akşam 9'luk vurmaya başlamışız. Bakın ilk günü akşam. Zaten 10'luk alabilirdim ama askerlerimi piç etmek istemedim. İlk günü akşam 27 level yapmışım komutanları. Ertesi güne gelelim. İkinci güne. Gene 9 seviye almışız. 9 almışız. 9 almışız. Evet ikinci günü artık 10'luk vurmaya başlamışız. Nasıl vurmaya başlamışız? 30 level olup özel itemleri alınca. Yani demem o ki arkadaşlar dediklerimi yaparsanız siz kazanırsınız. Sakın ana ordunuzda farm yapmayın. Çetelerinizi kasın. Bol bol çete kasın. Daha sonra zaten 28, 29, 30 levellere geldiğiniz zaman artık o farmdan kopabilirsiniz. Niye? Zaten belli bir noktada arazi sınırına ulaşacağınız için yani artık biliyorsunuz ki sezon ilerledikçe yani atladıkça arazi veriyor. 30 levele geldiğinizde diğer ekibinizde 23-24'e geldiği zaman
Bir yanı 10'luk vurursunuz ikinci günü. Bir yanı 9'luk 8'lik vurursunuz. Ve bu sayede farmınız iyi olur. Bakın benim bu 3. günüm. Şu anda görevlerle de şunu 30k yapacağım. 3. günümde artı 30k'ya çıktım. Şimdi bunun bana avantajı ne? Mesela ben çalışıyorum gün içerisinde. Çalıştığım için hemen gün içerisinde oyuna girdiğimde yükselmiş oluyor. Sürekli ordu basabiliyorum. Yani ben mesela yarın akşam bunu 8'e basarım büyük ihtimal. Çünkü daha bunları 14 yapmam lazım. Asker basıyorum bu arada. Mesela yarın sabah kalkarım şunları basarım. Arkasından bir daha basarım. Şu depoyu hatta bir yükselteyim. Hazır elimizdeymişken. Aynen 500K 600K yapayım ki gün içinde, çünkü 5 saat 6 saat giremediğim oluyor. Sabahtan kalan farmda da bir ayarlama yapalım hiç yoktansa. Daha yeni girdim çünkü oyuna. Bu bir tane daha var. O geldi miydi hazır olacak ve başlayacak arkadaşlar. Bende de 2 tane var. Şimdi birazdan çatır çatır gireceğim. Çete de kasabilirdim ama şu görevleri yapayım. Çünkü diğer ekibin ordusu yok. Onlara bundan basacağım. Yarın artık hazır olur. Sabit olarak bunları kullansın. Ben T3'leri basayım ki aşama açılacak. Aşama açıldığı zaman biliyorsunuz ki burayı sunucunun durum 4 tamamlandıktan sonra açılacak. Şu anda bizim 16 saat sonra zaten şeyler tutuyor. Ya ne diyor burada? Süresi var aynen. 8 kardeşlik 15. seviye ulaşması lazım. Biz 19 kardeşlik ulaşmış. Yarın da zaten bu biter. 16 saati var. 24 saat desen yarın 4'te bitiyor. İyi güzel. Yok. Sabaha karşı mı bitiyor? Saat akşam 6 bizim burada şu anda. Dön 24 saat. 23, 22, 21, 20 sabah olacak. İyi. Sonra burayı alacağız. Çeteler de geçer falan. Yani sezon olarak güzel gidiyor arkadaşlar. Şu anda burası açıldığı zaman buradan deli dana gibi, bakın görmüş olduğunuz gibi 10'luklar var. Ben o zaman askerlerin kendi komutanımın enerjisini doldururum. Burada bir tane 13'lük var. O yüzden bunu 40 yapmam lazım ki çatır çatır vurabileyim. Yapacağım ama büyük ihtimal sıkıntı yok. Rahat olun. Yarına kadar bitiririm. Ondan sonra rahat bir farm yaparız. En azından 200 enerjiyle oraya dalarsam 10 tane 10'luk alsam bununla, öteki ekiple de 8'lik 9'luk alsam yeter yani. Şunları da atarım olur biter. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Can kulağıyla dinlerseniz yani siz kazanırsınız. Tavsiyem budur. Bu tavsiyemi deneyin. Sezonlara başladığınız zaman ön planda olursunuz. Görüşmek üzere.